Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz tüplü dalış eğitmeni Sayın Turgay Kurt. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, adım Turgay, Turgay Kurt. 1982 doğumluyum. Tüplü dalış eğitmeniyim. Tek mesleğim de bu açıkçası. Bazen dikkat çekiyor tabii, soruyorlar hani başka bir ekstra bir şey var mı, bu mu ekstra? Yok, yani sadece bununla uğraşıyorum. Yaklaşık üniversite zamanıyla birlikte 20 yıla yakın bir kurumsal iş geçmişim oldu. Sonra bir gün bir aydınlanma yaşadım. Ve kendimi o kurumsal çemberin dışına atmayı başardım açıkçası. Yakın bir zamandır da sadece dalış eğitmenliği yapıyorum. Evet. Peki tüplü dalışa başladıktan sonra hayatınızda neler değişti? Bütün hayatım değişti aslında. Aslında şöyle söyleyeyim, ilk dalış yaptığımda, tabii biz deneme dalışı olarak bunu adlandırıyoruz. Ben de bir deneme dalışı yapmıştım bir tatil bölgesinde. Dalış bittiğinde çıktığımda dediğim şey, ya ben bunu daha önce neden yapmamışımdı. O günden beri de açıkçası hayatımdaki bütün gidişat, tatil planlarından tutun, işte tanıştığınız insanlar, çevre, her şey değişti açıkçası. Bunlar benim için çok güzel, pozitif yönde değişen şeyler oldu. Dalış eğitmeni olmaya nasıl karar verdiniz? Bu tabii aslında bir hobiyle başlıyor konu. Sonrasında yaptıkça, bundan çok keyif alır hale gelmeye başladıkça, işte bir taraftan dediğim gibi kurumsal hayatta İstanbul'daki yoğun kaos durumundan da biraz uzaklaşmak isteyince açıkçası bu hani bana göre olduğunu karar verdiğimde bunu yapmak istedim. Tabii ki bu böyle bir günde karar verilebilecek bir şey değil. İş hayatınızdan uzaklaşıyorsunuz. Aslında biraz daha sakin, biraz daha beklentilerle alakalı bir şey. Dalış eğitmeni olmaya böyle karar verdim. Ve keyifliyim bundan dolayı. Eğitmen gözüyle bakıldığında bir eğitim sisteminde aradığınız özellikler nelerdir? Kesinlikle öğrenciye aktardığınız bilgilerin hani çok daha kolay kodlanabilir bir şekilde olması önemli bir tercih bana göre. Çünkü standartta eğitim verirken belli bir programa, belli bir müfredata bağlı olarak ilerliyorsunuz. İşte hepimizin aldığı bugüne kadarki eğitim hayatındaki gördüğümüz bazı yanlış olan şeyler. Benim gözümde dalış eğitimine bakıldığı zaman öğrencinin çok keyifli, rahat, aslında benim tarafımdan da ona farkında olmadan kodlayabildiğim bazı noktalarla eğitimi çok daha kolay hale getirebiliyor. Bu da tabii işin böyle keyifli bir iş olduğu için daha sürdürülebilir olmasını sağlıyor. İnsanlar dalışa neden başlamalı? Benim başladığıma sebebimin olduğu gibi açıkçası hayatlarının değişmelerini istiyorlarsa. Ya aslında biraz da şöyle söyleyeyim. Dalışa neden başlamalı? Hepimiz demeyeceğim. Tabii Türkiye'nin büyük bir kısmı büyük şehirlerde yaşıyor. İstanbul çok büyük bir şehir. Buradaki sıkıldıkları, yoruldukları, kendilerini böyle doğaya atmak istedikleri her an farklı hobileri yapabilirler. Bunlardan bir tanesi dalış. Çünkü dalış sırasında biz açıkçası suyun altına inmeye başladığımız zaman hormon salgılanmaları ile birlikte, yani mutluluk hormonu, işte adrenalin gibi farklı hormonlarla biz aslında yeryüzüne aslında birazcık uzaklaşıyoruz. Farklı bir boyuta geçiyoruz. Hani bu bir meditasyon şekli olabilir. Bu keyif aldığınız hani farklı bir dünyaya adım atmak olabilir. Bunun görülmesi amacıyla başlanabilir. Herkes tabii ki işi profesyonel seviyeye taşıyacak diye bir şey yok. Burada önemli olan şey keyif alabilmek, güzel zaman geçirebilmek. Evet. Sualtı yaşamıyla ilgili dalış sırasında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Tabii biz su altına indiğimiz zaman su altındaki canlıların dünyasına aslında misafir oluyoruz. Biz oradaki onların o yaşamlarını etkileyecek, ekosistemlerini bozacak davranışlardan uzak durmaya gayret ediyoruz. Bu da nedir? İşte bazen hiç bilmeyen kişiler tarafından işte bir deniz kabuğu alsam ya da deneme dalışı sırasında bilgisini verirken işte aşağıdan bir şey alsam olur mu gibi sorular gelebiliyor. Bunlar kesinlikle olması gereken şeyler değil. Biz su altına indiğimiz zaman bahsettiğim gibi şimdi zemin üzerinde kum içerisinde onların yuvaları olabiliyor, yavruları olabiliyor vesaire. Su altındaki canlıların hepsinin hayatlarına saygı duyarak onların yaşamlarını bozmayacak şekilde dikkatli bir şekilde hareket ediyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle balıklara dokunmuyoruz. Bununla ilgili çok
küçük bir örnek vereyim. Bizim en çok dalış yaptığımız bölgelerden birisi Kaş. Kaş'ta hepimizin maskotu haline gelen çok güzel bir balık var, orfoz. Bu orfozun zaman içerisinde vücudunda bazı yaralar çıktı mesela. Hani sebebi insanlarla çok alışkın olduğu için haşır neşir olabiliyor. Bayağı dalış sırasında sanki yanınızda köpeğinizi gezdiriyormuşsunuz gibi kocaman büyük bir balık sizinle dolaşıyor. Tabii bilmeyen kişiler böyle onu sevmeye çalışıyorlar. Balıkların hepsinin üzerlerinde bulunan zardan dolayı işte buna dokunulması enfeksiyon kapmasını sağlıyor gibi. Bu bir örnek mesela. Su altındaki yaşama ve canlılara saygı duymak ve onların hayatlarını etkilemeyecek şekilde davranmamız gerekiyor. Evet. Dalış eğitimi alan ve kendini dalış açısından geliştirmek isteyenler neleri yapmalı, neleri yapmamalı? Kesinlikle öncelikle doğru eğitimi almaları gerekiyor. Yani tabii ki çok değerli, çok saygıdeğer hocalarımız, dalış eğitmenliği yapan insanlar var. Tabii ki kişinin doğru eğitim alması sadece bunu ilerlemesini sağlayacak tek bir unsur değil. Kendisinin de hem yeteneklerini hem bilgilerini geliştirerek sürekli olarak ara vermeden dalmaya devam ederek bunu yapması gerekiyor. Yani arka arkaya araya zaman girmeden bu yapıldığında çok daha keyif alır hale geliyor kişiler. Su altında fotoğraf ve görüntü çekmek sizin için nasıl bir duygu? Benim için çok güzel bir duygu çünkü dalışa ilk başladığımda çok keyif aldığımda etrafımdaki birçok arkadaşın, yeni başlayan arkadaşın aslında hemen dalış eğitiminden sonrasında kamera ile birlikte su altına inerek, aksiyon kameralarıyla birlikte inerek işte görüntü, fotoğraf almaya çalıştığını görmüştüm. Fakat ben bunu istememiştim. Çünkü önce bundan keyif almam gerekiyordu. Ben dalış seviyemi ilerlettikçe, yetenekleri geliştirdikçe açıkçası elime hiç kamera almak istemedim. Fakat bir süre sonrasında o canlıları hani dalış psikolojisinin dışında canlıları suyun altında görüp onlarla iletişim kurmaya başladığınızda şöyle bir noktaya geliyorsunuz. Aslında bu anları da işte ölümsüzleştirmeliyim. Fotoğraf veya video çekerek başkalarına da bunu aktarabilmeliyim. O yüzden işte o bahsettiğim meditasyonun aslında en üst tepe noktası da benim için bir taraftan fotoğraf ve video çekmek oluyor. Dalış eğitimi almak isteyenlere önerileriniz nelerdir? Tabii ki öncelikle çoğu insanın ilk başta ya ben şöyle sorular alıyorum. Hani ben bunu yapmayı çok istiyorum ama korkuyorum. İşte acaba su altında nefes alamazsam veya başka bir problem olduğu zaman ne yapacağım gibi bu korkularından bunların hepsi çok doğal bu arada. Yani biz su altında yaşamak için yaratılmış canlılar değiliz. Tabii ki bu soruların olması... Kimimiz duş alırken bile korkuyoruz. Bırakın dalmayı. Fakat şöyle bir şey var. Bu soruların hepsi doğal. Yine de doğruyu bulmak için birazcık araştırmaları gerekiyor. Aslında bazen korku değil de bu soruların üzerlerine gitmesi gerekiyor. İşte bu internet aracılığıyla veya eşe dosta tanıdık etrafta birileri varsa ben bazen kendi sosyal medya hesaplarımda gün boyu bana soru sorun diyorum. İnanılmaz aslında güzel sorular da geliyor ama genelde %80 böyle korku üzerine dayalı. Bu işi hiç yapmamış kişiler için korkulacak hiçbir şey yok. Soruları sorup doğru cevapları almak gerekiyor ve doğru bir araştırma yapmak gerekiyor. Ondan sonrasında da gerçekten bu işin keyifli bir şey olduğunu anladıklarında mutlaka denemeleri gerekiyor. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, tüplü dalış eğitmeni Sayın Turgay Kurt konuğumuz oldu. Hoşça kalın.